On binlerce yıl önce mağara adamlarının yaşadığı, ateşin ışığının zar zor aydınlattığı o vahşi dünyada kötülük ne anlama geliyordu? Yasaların ve ahlakın henüz icat edilmediği bu kanlı çağda tarihin en ilkel ve en korkunç suçlarına doğru dipsiz bir yolculuğa çıkıyorsun. Şunu bilmelisin ki mağaranın derinliklerinde göreceklerin insan doğasının o hiç yüzleşmek istemediğin en karanlık ve vahşi yüzü olacak. İlk çağların en büyük kabusuyla yüzleşiyorsun. Bu dünyada en çok korkulan şey yırtıcı hayvanlar değildi. Kabile sistemini reddetmiş, insanlığın o ilkel dayanışma bağından kopmuş ve sadece saf vahşetle beslenen o başıboş avcılardı. Dondurucu bir kış gecesini hayal et. Herkes ateşin etrafında birbirine sokulmuş, derin ve savunmasız bir uykuda. Mağaranın ağzında rüzgarın uğultusuna karışan sessiz adımlarla iki gölge belirdiğini görüyorsun. Bu iki adam toplumun dışına itilmiş, tamamen hayvani dürtülerle hareket eden ve insanlığını çoktan yitirmiş varlıklar. İçeriye bir sis gibi sızıyorlar. Ellerinde hayvan kemiklerinden ve sivri taşlardan yapılmış ölümcül aletler var. İçerideki kabile üyeleri güvende olduklarını sanırken bu gölgeler onlara uyanma ya da çığlık atma fırsatı bile vermeden acımasızca kesiyor. Sıcak kan soğuk mağara zeminine saniyeler içinde yayılıyor. Güvenli bir yuva bir anda sessiz bir mezarlığa dönüşüyor. Ardından köşeye sinmiş, dehşet içinde titreyen sağ kalan kadınları birer av gibi kuşatıyorlar. O gece o loş ışıkta yaşananlar insanlığın tanık olduğu en tarifsiz dehşet. Vahşice tatmin edilen karanlık arzuların ardından kadınların da cansız bedenlerini kan gölünün ortasına bırakıyorlar. Geriye sadece sönen ateşin dumanı ve ölümün sessizliği kalıyor. Bu adamlar hiçbir ganimetin peşinde değil, onlar ilk çağların ruhsuz canavarları, tarihin ilk seri katili. Kötülük her zaman dışarıdan gelen kanlı bir baskınla kendini göstermez. Bazen kabilenin kaderini bir gecede mühürleyen o sessiz hırsızlık en büyük felaketin ta kendisi olur. Bugün cüzdanının çalınması can sıkıcı bir kayıptır. Ancak bu vahşi devirde hırsızlık doğrudan bir katliam girişimidir. Buzul çağının o kemik donduran soğuğunda sığındığın mağarayı düşün. Kabilenin ortasında yanan tek bir ateş koru ve köşede bir sonraki ava kadar hepinizi hayatta tutacak son bir parça mamut eti var. Bir sabah titreyerek uyandığında o ateşin küle döndüğünü, hayati erzağının ise kabileden biri tarafından çalındığını görüyorsun. Bu sadece aç kalmak değildir. Koca bir aileyi beyaz bir cehennemde ölüme terk etmektir. O dönemde hırsızlık yapan biri eşyanı değil doğrudan nefes alma hakkını çalar. Yakalandığında ise ona verilecek ceza soğuk bir hapishane hücresi değildir. Kabile üyeleri hayatta kalma içgüdüsünün verdiği o korkunç öfkeyle adaleti bizzat kendi elleriyle, taşlarla ve sopalarla en vahşi şekilde uygular. Hırsızlık bir ihanettir evet ama ya felaket düşman kabileyle işbirliği yapan, aynı ateşi paylaştığın en yakın dostundan gelirse? İşte o noktada devreye insanlığın en eski ve en zehirli günahı girer. Rakip bir kabileye mağaranın gizli girişini fısıldamak, av sahasındaki stratejik noktaları satmak. Bir hain kendi kanından olanları düşmana teslim ettiğinde aslında kabilenin tüm geçmişini ve geleceğini tek kalemde siler. Peki böylesi bir ihanetin bedeli nedir? Sürgün. Bugün kulağa hafif gelebilir ama o çağda sürgün infazların en acımasızıdır. Hainin silahları elinden alınır, üzerindeki kalın kürkler sökülür ve tek başına korumasız bir şekilde o uçsuz bucaksız yırtıcılarla dolu karanlık ormana itilir. Kabilenin arkasından kapanan mağara girişi onun ölüm fermanıdır. Ormana atılan bir insanın tek başına hayatta kalma şansı sıfırdır. Bu ona delirerek, parçalanarak yavaş yavaş öl demekle aynıdır. Tehditler sadece dışarıdan ya da hainlerden gelmez. Bir de kabile içinde kimsenin ses çıkaramadığı o sarsılmaz güç zehirlenmesi vardır. Medeniyetin olmadığı bir dünyada hak, hukuk veya rıza gibi ince kavramlar yoktur. Sadece kas gücü ve vahşetin hiyerarşisi işler. Bu karanlık devirde zorbalık genetik olarak en iri ve en acımasız olanın zayıflar üzerinde kurduğu mutlak bir terör krallığıdır. Aynı kabiledeki devasa bir avcının diğer erkeklerin korku dolu bakışları arasında kadınlara zorla sahip olması hiçbir yasayla engellenemez. Araya giremezsin çünkü araya girmek ölmek demektir. O karanlık dönemde mağdur olmanın karşılığı çaresiz bir sessizlik, güçlü olmanın karşılığı ise her şeye ama her şeye sahip olmaktır. Peki güç her zaman o en iri yarı zorbanın elinde mi kalır? Hayır. En büyük tehlike genellikle yüz yüze bir kavgada değil, gecenin en zifiri anında mağaranın en karanlık köşesinde pusuda bekler. Bugün arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan o arkadan çatlatılmış, ezilmiş kafatasları sana çok net bir hikaye anlatıyor. Tarihin ilk siyasi cinayetleri. Bedeninde yüzlerce avın yara izini taşıyan, artık yavaşlamış ve gücünü yitirmeye başlamış yaşlı bir şef ve onun yerine geçmek için yanıp tutuşan, gözünü kan bürümüş hırslı bir genç. Gencin elindeki ağır bir bazalt taşıyla uyuyan şefin başına indirdiği o ölümcül darbe insanlığın ilk taht kavgasıdır. Bu anlık bir öfke patlaması değil, soğukkanlı, hesaplı ve acımasız bir iktidarı devralma operasyonudur. Cinayet bir suç değil, doğanın sadece en güçlü olan hayatta kalır kuralının kanla yazılmış bir ritüelidir. Şimdi gözlerini kapat, tüm bu anlatılanları birleştir ve kendine şu yakıcı soruyu sor. Onların polisleri, kameraları ya da hapishaneleri yoktu. Doğa nasıl acımasızsa onlar da öyle acımasızdı. Bugün klimalı odanda oturuyor, medeniyetin, karmaşık yasaların ve teknolojinin o kalın kalkanı arkasına saklanıyorsun. Ancak modern dünyanın o cilalı yüzeyi bir gün çatlarsa sistem çöker, marketler boşalır ve kanunlar hükmünü yitirirse içinde uyuyan o vahşi mağara adamının uyanması ne kadar sürer? Bu sorunun cevabı tarihin tozlu sayfalarında ya da arkeolojik kazılarda değil, tam olarak senin göğüs kafesinin altında, karanlıkta bekleyen kendi genlerinde saklı.
saklı. Bu karanlık ve sarsıcı yolculuğa katıldığın için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve sence medeniyet çökse insan ne kadar sürede vahşileşir sorusunu yorumlarda tartışmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.